Merhaba değerli dinleyiciler. Bu yolculuğumuzda modern dünyamızın en önemli enerji kaynaklarından biri olan petrolü tüm yönleriyle ele alacağız. Petrol, sadece arabalarımızı hareket ettiren bir yakıt değil, aynı zamanda modern medeniyetimizin temel taşlarından biridir. Günlük hayatımızda kullandığımız plastik ürünlerden ilaçlara, kozmetik ürünlerinden tekstile kadar binlerce ürünün ham maddesi olan bu siyah altının hikayesi aslında 150 yıldan fazla bir süredir insanlık tarihini şekillendiriyor. Petrol, jeolojik zamanlar boyunca yer kabuğunun derinliklerinde oluşmuş, karbon ve hidrojen atomlarından meydana gelen kompleks bir hidrokarbon karışımıdır. Ham petrol olarak da adlandırılan bu madde, koyu kahverengi veya siyah renkte yoğun kıvamlı bir sıvıdır. Kimyasal olarak bakıldığında petrol yüzlerce farklı hidrokarbon bileşiğinin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu bileşikler arasında alkanlar, sikloalkanlar ve aromatik hidrokarbonlar bulunur. Her petrol yatağının kendine özgü bir kimyasal parmak izi vardır ve bu da petrolün kalitesini, işleme yöntemlerini ve kullanım alanlarını belirler. Petrolün yoğunluğu ve viskozitesi, içerdiği hidrokarbon türlerine bağlı olarak değişir. Hafif petroller genellikle daha değerlidir çünkü bunlardan benzin ve dizel gibi yakıtlar daha kolay elde edilir. Ağır petroller ise daha fazla işleme gerektirirler ve genellikle asfalt veya ağır yakıt yağı üretiminde kullanılırlar. Petrolün kalitesi API gravite ölçeği ile belirlenir. Bu ölçekte 35 derecenin üzerindeki değerler hafif petrolü, 10 ile 35 derece arası orta petrolü, 10 derecenin altındaki değerler ise ağır petrolü gösterir. Petrolün oluşumu, milyonlarca yıl süren karmaşık jeolojik süreçlerin bir sonucudur. Bu süreç, denizlerde ve göllerde yaşayan mikroskobik organizmaların ölümüyle başlar. Planktonlar, algler ve diğer deniz canlılarının kalıntıları deniz veya göl tabanına çöker ve zamanla üzerlerini kum, kil ve diğer tortul maddeler kaplar. Oksijensiz ortamda bu organik maddeler tam olarak çürüyemez ve kerogen adı verilen organik bir maddeye dönüşür. Milyonlarca yıl boyunca üzerlerine biriken tortul tabakaların ağırlığı ve yer kabuğunun derinliklerindeki yüksek sıcaklık kerogeni hidrokarbon moleküllerine dönüştürür. Bu dönüşüm için gereken sıcaklık genellikle 60 ile 120 derece arasındadır ve bu sıcaklık aralığına petrol penceresi denir. Eğer sıcaklık çok düşükse kerogen petrol oluşturamaz. Çok yüksekse oluşan petrol doğal gaza dönüşür. Bu nedenle petrol yataklarının oluşumu için çok hassas koşulların bir araya gelmesi gerekir. Oluşan petrol, kaynak kayadan daha gözenekli ve geçirgen kayaçlara doğru hareket eder. Bu hareket, petrolün sudan hafif olması nedeniyle yukarı doğru gerçekleşir. Petrol, gözenekli bir rezervuar kayacı bulduğunda ve üzerinde geçirimsiz bir örtü kayaç olduğunda birikir ve petrol yatağı oluşur. Kum taşı ve kireç taşı en yaygın rezervuar kayaçlarıdır. Kil taşı ve tuz tabakaları ise yaygın örtü kayaçlarıdır. Petrol tuzakları, antiklinal kıvrımlar, faylar veya tuz domları gibi jeolojik yapılarda oluşur. Petrol jeolojisi, petrol aramacılığının temelidir. Jeologlar, sismik araştırmalar, gravite ve manyetik ölçümler kullanarak yer altındaki yapıları haritalandırırlar. 3 boyutlu sismik görüntüleme teknolojisi, yeraltının detaylı haritasını çıkararak petrol bulma olasılığını artırır. Modern teknoloji sayesinde eskiden ulaşılamayan derin deniz yatakları ve geleneksel olmayan kaynaklar da keşfedilmektedir. Petrolün insanlık tarihi ile olan ilişkisi binlerce yıl öncesine dayanır. Antik Mezopotamya'da Babilliler ve Asurlular yeryüzüne sızan petrolü yapı malzemesi olarak kullanmışlardır. Eski Mısırlılar mumyalama işleminde petrol türevlerini kullanırken Çinliler milattan önce 4. yüzyılda bambu borularla petrol çıkarmışlardır. Ancak petrolün modern anlamda kullanımı 19. yüzyılın ortalarında başlamıştır.
Modern petrol endüstrisinin doğuşu 1859 yılında Edwin Drake'in Pensilvanya'da açtığı ilk ticari petrol kuyusu ile başlar. 21 metre derinliğindeki bu kuyu günde 25 varil petrol üretiyordu. Bu başarı Amerika'da petrol hummasını başlattı ve binlerce insan zengin olmak hayaliyle petrol aramaya koyuldu. John D. Rockefeller, 1870 yılında Standard Oil şirketini kurarak petrol endüstrisinde tekel oluşturdu. 20. yüzyılın başında Standard Oil Amerika'daki petrol rafinerilerinin %90'ını kontrol ediyordu. Petrolün stratejik önemi Birinci Dünya Savaşı'nda açıkça ortaya çıktı. Tanklar, uçaklar ve gemiler petrole ihtiyaç duyuyordu. Winston Churchill'in İngiliz donanmasını kömürden petrole geçirme kararı, petrolün askeri önemini vurguladı. İkinci Dünya Savaşı'nda petrol kaynaklarının kontrolü savaşın gidişatını belirledi. Almanya'nın sentetik petrol üretme çabaları ve Japonya'nın Güneydoğu Asya petrol kaynaklarını ele geçirme girişimi, petrolün ne kadar kritik olduğunu gösterdi. Savaş sonrası dönemde Orta Doğu petrollerinin keşfi dünya enerji haritasını değiştirdi. 1938'de Suudi Arabistan'da, 1927'de Irak'ta bulunan dev petrol yatakları bu bölgeyi dünya petrol üretiminin merkezi haline getirdi. 1960'ta kurulan OPEC, petrol üreticisi, ülkelerin güçlerini birleştirerek petrol fiyatları üzerinde söz sahibi olmalarını sağladı. 1973 ve 1979 petrol krizleri, petrolün ekonomik ve politik bir silah olarak kullanılabileceğini gösterdi. Petrol arama süreci, yüksek teknoloji, bilimsel bilgi ve büyük yatırımlar gerektiren kompleks bir süreçtir. Modern petrol aramacılığı, jeolojik ve jeofizik yöntemlerin birlikte kullanılmasına dayanır. İlk aşamada jeologlar bölgenin jeolojik geçmişini inceler, sedimenter havzaları belirler ve potansiyel petrol sistemlerini değerlendirir. Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları geniş alanların hızlı bir şekilde taranmasını sağlar. Sismik araştırmalar petrol aramacılığının en önemli aracıdır. Karada dinamit veya vibroseis kamyonları, denizde ise hava tabancaları kullanılarak yer altına ses dalgaları gönderilir. Bu dalgaların farklı kaya katmanlarından yansıması, jeofonlar veya hidrafonlar tarafından kaydedilir. Toplanan veriler bilgisayarlar tarafından işlenerek yeraltının 3 boyutlu görüntüsü oluşturulur. 4 boyutlu sismik teknolojisi, zaman içindeki değişimleri de göstererek rezervuar yönetiminde kullanılır. Gravite ve manyetik araştırmalar, tuz domları ve bazalt intrüzyonları gibi yapıları belirlemede kullanılır. Elektromanyetik yöntemler, özellikle deniz tabanında hidrokarbon varlığını tespit etmede etkilidir. Jeokimyasal analizler, yüzeye sızan hidrokarbonların izlerini takip eder. Biyostratigrafi, kayaçlardaki fosilleri inceleyerek yaş tayini ve ortam analizi yapar. Tüm bu araştırmalar sonucunda belirlenen lokasyonda arama kuyusu açılır. Arama kuyusu açmak, milyonlarca dolar maliyeti olan riskli bir yatırımdır. Karada bir arama kuyusunun maliyeti 5 ile 10 milyon dolar arasındayken, derin denizde bu rakam 100 milyon doları aşabilir. Dünya çapında açılan arama kuyularının sadece %30'u ticari değerde petrol bulur. Bu nedenle petrol şirketleri risklerini dağıtmak için ortaklıklar kurarlar. Petrol çıkarma işlemi, keşfedilen rezervin özelliklerine göre farklı yöntemlerle gerçekleştirilir. Sondaj, petrol çıkarmanın ilk ve en kritik aşamasıdır. Modern sondaj kuleleri 10.000 metreyi aşan derinliklere inebilir ve yatay sondaj teknolojisi ile rezervuarın içinde kilometrelerce ilerleyebilir. Döner sondaj yöntemi, sondaj ucunun sürekli dönmesiyle kayayı parçalar. Sondaj çamuru hem soğutma hem de kaya parçalarını yüzeye taşıma işlevini görür. Birincil üretim aşamasında doğal rezervuar basıncı petrolü yüzeye çıkarır. Bu aşamada
rezervuardaki petrolün sadece %5 ile %15'i çıkarılabilir. Rezervuar basıncı düştükçe pompalar kullanılarak üretim devam ettirilir. Kiriş pompaları, Teksas'ın sembolü haline gelen at başı şeklindeki pompalardır. Elektrikli dalgıç pompalar, özellikle derin kuyularda kullanılır. İkincil geri kazanım yöntemleri, rezervuara su veya gaz enjekte ederek basıncı artırır ve petrolün kuyuya doğru hareketini sağlar. Su enjeksiyonu en yaygın yöntemdir ve rezervuardaki petrolün %20 ile %40'ını çıkarabilir. Gaz enjeksiyonu, özellikle doğal gaz kapağı olan rezervuarlarda etkilidir. Bu yöntemler, rezervuarın jeolojik özelliklerine göre optimize edilir. Üçüncül geri kazanım veya geliştirilmiş petrol geri kazanımı yöntemleri, rezervuarda kalan petrolün %60'ını hedefler. Termal yöntemler, ağır petrolleri ısıtarak akışkanlığını artırır. Buhar enjeksiyonu, Kanada'nın katran kumlarında yaygın olarak kullanılır. Kimyasal yöntemler, polimer veya sörfaktan enjeksiyonu ile petrolün rezervuar kayacından ayrılmasını kolaylaştırır. Karbondioksit enjeksiyonu hem petrol üretimini artırır hem de karbon yakalama potansiyeli taşır. Dünya petrol rezervlerinin coğrafi dağılımı, jeopolitik dengeleri belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Kanıtlanmış petrol rezervleri, mevcut teknoloji ve ekonomik koşullarda çıkarılabilir petrol miktarını gösterir. 2024 verilerine göre, dünya kanıtlanmış petrol rezervleri yaklaşık 1 trilyon 700 milyar varildir. Bu rezervlerin yarısından fazlası Orta Doğu'da bulunmaktadır. Suudi Arabistan, 267 milyar varil kanıtlanmış rezerv ile dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %17'sine sahiptir. Gavar sahası, dünyanın en büyük kara petrol sahası olup, günlük 5 milyon varil üretim kapasitesine sahiptir. Venezuela, 303 milyar varil ile en büyük kanıtlanmış rezervlere sahip olmakla birlikte, bu rezervlerin çoğu Orinoco kuşağındaki ağır petrollerden oluşur ve çıkarılması zor ve maliyetlidir. İran 157 milyar varil, Irak 145 milyar varil, Kuveyt 101 milyar varil rezerve sahiptir. Bu 5 ülke, dünya petrol rezervlerinin yarısından fazlasını kontrol eder. Rusya, 80 milyar varil rezerv ve günlük 10 milyon varillik üretimiyle önemli bir oyuncudur. Batı Sibirya Havzası, özellikle Samotlor sahası, Rusya'nın petrol üretiminin merkezidir. Amerika Birleşik Devletleri, 47 milyar varil kanıtlanmış rezerve sahiptir ancak şeil petrolü devrimiyle üretimini dramatik şekilde artırmıştır. Permiyan Havzası, Eagle Ford ve Bakken sahaları Amerikan şeil petrolünün merkezleridir. Kanada, 170 milyar varil rezervin çoğu Alberta'daki katran kumlarında bulunur. Bu kaynakların çıkarılması çevresel ve ekonomik zorluklar içerir. Afrika'da Libya 39 milyar varil, Nijerya 37 milyar varil, Cezayir 12 milyar varil rezerve sahiptir. Angola ve Gabon önemli derin deniz petrol üreticileridir. Latin Amerika'da Brezilya 15 milyar varil rezerv ile özellikle derin deniz Pretus katmanı petrolleri ile öne çıkar. Meksika, Cantarell sahası ile tarihsel olarak önemli bir üretici olmuştur. Ham petrolün kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesi, rafinerilerde gerçekleşen karmaşık kimyasal ve fiziksel işlemlerle sağlanır. Bir petrol rafinerisi, dev bir kimya fabrikası gibidir ve yüzlerce farklı işlem ünitesini barındırır. Modern bir rafinerinin günlük işleme kapasitesi 100 bin ile 600 bin varil arasında değişir. Dünyanın en büyük rafinerisi, Hindistan'daki Jamnagar rafinerisi olup, günlük 1 milyon 240 bin varil kapasiteye sahiptir. Rafinerideki ilk işlem, ham petrolün atmosferik damıtma ünitesinde ısıtılarak farklı fraksiyonlara ayrılmasıdır. Ham petrol, 350 dereceye kadar ısıtılır ve damıtma kolonuna gönderilir. Kolonun farklı yüksekliklerinde kaynama noktalarına göre ürünler ayrılır.
En üstte gaz ve hafif nafta, ortada benzin ve kerosen, altta dizel ve gaz yağı, en altta ise ağır artıklar toplanır. Vakum damıtma ünitesi, atmosferik damıtmadan kalan ağır artıkları işler. Düşük basınç altında yüksek sıcaklığa dayanmayan ağır fraksiyonlar ayrıştırılır. Katalitik cracking, ağır molekülleri parçalayarak daha değerli hafif ürünlere dönüştürür. Fluid katalitik cracking ünitesi, modern rafinerilerin kalbidir ve benzin üretimini maksimize eder. Hydrocracking, hidrojen kullanarak daha temiz ve kaliteli ürünler üretir. Reforming ünitesi, düşük oktanlı naftayı yüksek oktanlı benzin bileşenlerine dönüştürür. Alkilasyon ve izomerizasyon üniteleri benzin kalitesini artırır. Hydrotreating üniteleri kükürt, azot ve metal gibi safsızlıkları giderir. Dünya çapında sıkılaşan çevre standartları ultra düşük kükürtlü yakıt üretimini zorunlu kılmaktadır. Avrupa Birliği'nde dizel yakıttaki kükürt limiti 10 ppm'dir. Rafineriler, enerji verimliliğini artırmak için kojenerasyon sistemleri kullanır. Atık ısı geri kazanımı ve proses optimizasyonu ile enerji tüketimi azaltılır. Modern rafineriler, dijital teknolojiler ve yapay zeka kullanarak üretimi optimize eder. Gerçek zamanlı proses kontrolü, ürün kalitesini garanti ederken maliyetleri düşürür. Petrolden elde edilen ürünlerin çeşitliliği, modern yaşamın her alanına nüfuz etmiştir. Bir varil ham petrolden ortalama olarak %45 benzin, %25 dizel ve ısıtma yağı, %10 jet yakıtı, %4 LPG ve geri kalanı diğer ürünler elde edilir. Bu oranlar, rafinerinin konfigürasyonuna ve pazar talebine göre değişir. Benzin, en bilinen petrol ürünüdür ve dünya çapında günde 26 milyon varil tüketilir. Benzinin oktanı, motor vuruntusuna karşı direncini gösterir. Yüksek performanslı motorlar 95 veya 98 oktan benzin gerektirir. Benzin katkı maddeleri performansı artırır ve motor temizliği sağlar. Kurşunsuz benzine geçiş hava kalitesini önemli ölçüde iyileştirmiştir. Dizel yakıt, kamyonlar, otobüsler, trenler ve gemilerde kullanılır. Dizel motorlar, benzin motorlarından %20 ile %40 daha verimlidir. Biyodizel ile karıştırılarak yenilenebilir içerik artırılabilir. Denizcilik yakıtları, büyük gemilerde kullanılan ağır yakıt yağından, yatlarda kullanılan deniz dizeline kadar çeşitlilik gösterir. Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün 2020 kükürt limitleri denizcilik yakıtlarında devrim yaratmıştır. Jet yakıtı veya kerosen, havacılık endüstrisinin can damarıdır. Jet A1 standardı, -47 derecede donmama özelliğine sahiptir. Dünya çapında günde 7 milyon varil jet yakıtı tüketilir. Havacılık endüstrisi, sürdürülebilir havacılık yakıtları ile karbon ayak izini azaltmaya çalışmaktadır. Petrokimya endüstrisi, ham petrolden etilen, propilen, benzen gibi temel kimyasalları üretir. Bu kimyasallar, plastik, sentetik kauçuk, sentetik elyaf, deterjan, boya, ilaç ve kozmetik üretiminde kullanılır. Etilen, yılda 180 milyon ton üretimi ile en önemli petrokimyasaldır. Polietilen, polipropilen ve PVC gibi plastikler günlük yaşamın ayrılmaz parçasıdır. Asfalt, yol yapımında kullanılan önemli bir petrol ürünüdür. Dünya çapında yılda 100 milyon ton asfalt üretilir. Madeni yağlar, motor yağından endüstriyel yağlara kadar geniş bir yelpazede üretilir. Parafin, kozmetik ve mum üretiminde kullanılır. Petrol koksu, alüminyum ve çelik endüstrisinde elektrot üretiminde kullanılır. Petrol fiyatları, küresel ekonominin nabzını tutan en önemli göstergelerden biridir. Petrol fiyatlarının belirlenmesinde arz ve talep dengesinin yanı sıra jeopolitik gelişmeler, spekülasyon, döviz kurları ve alternatif enerji kaynaklarının gelişimi etkilidir.
Brent ve WTI ham petrol türleri dünya petrol ticaretinde referans fiyat olarak kullanılır. Petrol talebi ekonomik büyüme ile doğrudan ilişkilidir. Gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmesi ve artan araç sahipliği petrol talebini artırır. Çin ve Hindistan'ın ekonomik büyümesi son 20 yılda petrol talebinin ana itici gücü olmuştur. Öte yandan enerji verimliliğindeki gelişmeler ve elektrikli araçların yaygınlaşması gelişmiş ülkelerde petrol talebini baskılamaktadır. Petrol arzı OPEC ve OPEC dışı üreticilerin üretim kararlarına bağlıdır. OPEC üretim kotaları ile piyasayı dengelemeye çalışır. Ancak Amerikan shale petrolü üretiminin artması OPEC'in piyasa gücünü azaltmıştır. Shale petrolü üreticileri fiyatlara hızlı tepki verebilme yeteneği ile piyasada dengeleyici rol oynar. Petrol fiyatlarındaki oynaklık ekonomiler üzerinde büyük etkiler yaratır. 2008 yılında 147 dolara çıkan petrol fiyatları küresel finansal krize katkıda bulunmuştur. 2014-16 dönemindeki fiyat çöküşü petrol ihracatçısı ülkelerde ekonomik krizlere yol açmıştır. 2020 yılında Covid pandemisi nedeniyle petrol fiyatları tarihte ilk kez negatif değerlere düşmüştür. Petrodolar sistemi, petrol ticaretinin Amerikan doları üzerinden yapılmasını ifade eder. Bu sistem, doların küresel rezerv para birimi statüsünü güçlendirir. Petrol ihracatçısı ülkeler, petrol gelirlerini devlet fonlarında değerlendirir. Norveç Devlet Petrol Fonu, 1 trilyon doları aşan değeri ile dünyanın en büyük devlet fonudur. Petrol endüstrisinin ekonomik çarpan etkisi büyüktür. Petrol ve gaz sektörü, dünya GSİH'sinin yaklaşık %3'ünü oluşturur. Sektör, doğrudan 10 milyon kişiye istihdam sağlar. Yan sanayi ve hizmet sektörleriyle birlikte bu sayı 100 milyonu aşar. Petrol gelirleri birçok ülkenin bütçesinin temelini oluşturur. Petrol, 20. yüzyıldan bu yana uluslararası ilişkilerin şekillenmesinde kritik rol oynamıştır. Petrol kaynakları üzerindeki kontrol mücadelesi, savaşlara, darbelere ve diplomatik krizlere yol açmıştır. Enerji güvenliği, ulusal güvenlik politikalarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Orta Doğu'nun petrol zenginliği, bölgeyi küresel güç mücadelesinin merkezi yapmıştır. Sykes-Picot Anlaşması ile başlayan batılı güçlerin bölge üzerindeki etkisi, petrol keşifleri ile derinleşmiştir. İran'da Musaddık'ın devrilmesi, Süveyş krizi, Körfez savaşları, petrolün jeopolitik öneminin örnekleridir. Amerika'nın Orta Doğu politikası, büyük ölçüde petrol güvenliği üzerine kurulmuştur. Rusya, enerji kaynaklarını dış politika aracı olarak kullanmaktadır. Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığı, Rusya'ya önemli bir koz vermektedir. Ukrayna üzerinden geçen boru hatları sık sık kriz konusu olmuştur. Nord Stream ve Türk Akım gibi projeler enerji jeopolitiğinin örnekleridir. Çin'in artan petrol talebi, ülkenin dış politikasını şekillendirmektedir. Kuşak ve yol girişimi, enerji güvenliğini sağlama amacı taşır. Çin, Afrika ve Latin Amerika'da petrol yatırımları yaparak kaynak çeşitlendirmesi yapmaktadır. Malakka Boğazı'ndan geçen petrol trafiği, Çin için stratejik bir kırılganlık oluşturmaktadır. Petrol ambargolarının tarihi, bu kaynağın politik silah olarak kullanımını gösterir. 1973 Arap petrol ambargosu, Batı ekonomilerini sarsmıştır. İran'a uygulanan petrol yaptırımları, ülkenin ekonomisini ve nükleer programını etkilemiştir. Venezuela'ya uygulanan yaptırımlar, ülkenin petrol üretimini çökertmiştir. Enerji güvenliği için stratejik petrol rezervleri tutulması, birçok ülkenin politikasıdır. Amerika Birleşik Devletleri, stratejik petrol rezervi 700 milyon varil kapasitesi ile dünyanın en büyüğüdür. Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi büyük ithalatçı ülkeler
arz kesintilerine karşı stratejik rezervler bulundurur. Bu rezervler, kriz dönemlerinde piyasayı stabilize etmek için kullanılır. Petrolün üretildiği yerden tüketiciye ulaşması, karmaşık ve pahalı bir lojistik operasyon gerektirir. Petrol taşımacılığı, boru hatları, tanker gemiler, demiryolu ve karayolu taşımacılığı olmak üzere 4 ana yöntemle gerçekleştirilir. Her yöntemin kendine özgü avantajları, dezavantajları ve maliyet yapısı vardır. Boru hatları, büyük miktarda petrolü güvenli ve ekonomik bir şekilde taşımanın en etkili yoludur. Dünyanın en uzun petrol boru hattı, Rusya'dan Çin'e uzanan Doğu Sibirya Pasifik boru hattıdır ve toplam uzunluğu 4500 kilometreye ulaşır. Trans-Alaska boru hattı, günde 2 milyon varil petrolü 1300 kilometrelik güzergahla taşır. Boru hatlarının inşa maliyeti, kilometre başına 5 ile 30 milyon dolar arasında değişir ve coğrafi zorluklara bağlı olarak artabilir. Boru hatlarının işletilmesi sürekli izleme ve bakım gerektirir. Modern boru hatları, akıllı sensörler ve uzaktan kontrol sistemleri ile donatılmıştır. Korozyon kontrolü, sızdırmazlık testleri ve basınç kontrolü düzenli olarak yapılır. Çevre koruma önlemleri, özellikle nehirleri ve denizleri geçen boru hatları için kritiktir. Alaska boru hattı, ekstrem soğuk koşullara karşı özel yalıtım ve ısıtma sistemleriyle korunur. Tanker gemiler, deniz yolu ile petrol taşımacılığının omurgasını oluşturur. Dünyanın en büyük tanker gemileri, ultra büyük ham petrol tankerlerdir ve 300 bin tondan fazla yük taşıyabilir. Bu devasa gemiler, genellikle Körfez ülkelerinden Asya'ya petrol taşır. Suez Kanalı ve Malakka Boğazı gibi kritik geçiş noktaları, küresel petrol ticareti için hayati önem taşır. Suez Kanalı'nın bir gün kapanması, günlük 10 milyon varil petrol akışını durdurur. Deniz taşımacılığında güvenlik, çevre korumanın yanı sıra en önemli konudur. Exxon Valdez kazası gibi çevre felaketleri, tanker güvenliği standartlarının sıkılaştırılmasına yol açmıştır. Çift cidarlı tankerler sızdırma riskini azaltır. Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün düzenlemeleri, tanker inşa ve işletme standartlarını belirler. Modern tankerler, GPS navigasyon, radar ve otomatik kimlik tanıma sistemleriyle donatılmıştır. Demiryolu petrol taşımacılığı, özellikle Amerika ve Kanada'da önem kazanmıştır. Kuzey Dakota'dan rafinerilere taşınan shale petrolü, büyük ölçüde trenlerle nakledilir. Bir petrol treni, 100 vagonla 15 bin varil petrol taşıyabilir. Ancak tren kazaları ve çevre riskleri bu taşımacılık yönteminin tartışmalı yönleridir. Quebec'teki Lac Mégantic kazası, petrol treni güvenliğinin önemini göstermiştir. Karayolu taşımacılığı genellikle rafinerilerden dağıtım noktalarına kısa mesafe taşımacılıkta kullanılır. Tanker kamyonlar 30 bin litre kapasiteye kadar çıkabilir. Tehlikeli madde taşımacılığı lisansları ve özel güvenlik önlemleri gerektirir. Karayolu taşımacılığı, trafik kazası riskleri nedeniyle en tehlikeli yöntem olarak kabul edilir. Petrol endüstrisinin çevre üzerindeki etkileri, küresel iklim değişikliği tartışmalarının merkezinde yer alır. Ham petrolün çıkarılmasından yakılmasına kadar geçen tüm süreçler, atmosfere sera gazları salır ve ekosistemleri etkiler. Karbondioksit emisyonları, petrol kullanımının en bilinen çevresel etkisidir. Bir varil petrolün yakılması yaklaşık 400 kilogram karbondioksit üretir. Petrol sızıntıları ve döküntüleri deniz ve kara ekosistemlerine ciddi zararlar verir. Deepwater Horizon petrol platformu patlaması, Meksika körfezine 5 milyon varil petrol sızdırmış ve bölgenin ekolojisini 10 yıllarca etkilemiştir. Deniz kuşları, balıklar ve deniz memeli hayvanları, petrol kirliliğinden en çok etkilenen canlı gruplarıdır. Petrolün deniz yüzeyinde oluşturduğu tabaka, oksijen transferini engeller ve deniz yaşamını tehdit eder. Petrol rafinerilerinin hava kalitesi üzerindeki etkileri de önemlidir.
Kükürt dioksit, azot oksitler ve uçucu organik bileşikler solunum yolu hastalıklarına neden olur. Çevre koruma ajanslarının sıkı denetimleri, rafinerileri emisyon azaltıcı teknolojiler kullanmaya zorlar. Katalitik dönüştürücüler, elektrostatik filtreler ve scrubber sistemleri emisyonları azaltır. Karbon yakalama ve depolama teknolojileri, petrol endüstrisinin karbon ayak izini azaltma çabalarının bir parçasıdır. Karbondioksit, büyük kaynaklardan yakalanarak yer altındaki jeolojik formasyonlarda depolanır. Norveç'in Sleipner projesi, karbon depolamanın başarılı bir örneğidir. Yıllık 1 milyon ton karbondioksit, Kuzey Denizi'ndeki tuzlu su akiferine enjekte edilir. Çevresel düzenleme ve standartlar, petrol endüstrisini daha sürdürülebilir hale getirmeye çalışır. Paris İklim Anlaşması, fosil yakıt kullanımının azaltılmasını hedefler. Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı, 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı amaçlar. Karbon vergileri ve emisyon ticaret sistemleri, temiz enerjiye geçişi teşvik eder. Petrol şirketleri, yenilenebilir enerji yatırımları yaparak portföylerini çeşitlendiriyor. BP, Shell ve Total gibi büyük şirketler rüzgar ve güneş enerjisi projelerine milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Hidrojen üretimi ve elektrikli araç şarj altyapısı petrol şirketlerinin yeni odak noktalarıdır. Bu dönüşüm, endüstri tarihinde benzeri görülmemiş bir değişimi temsil ediyor. Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, petrolün enerji sistemindeki hakimiyetini sorgulatıyor. Güneş ve rüzgar enerjisi maliyetlerindeki dramatik düşüş, bu teknolojileri petrol ile rekabet edebilir hale getirdi. Son 10 yılda güneş enerjisi maliyeti %85, rüzgar enerjisi maliyeti %70 azaldı. Enerji depolama teknolojilerindeki ilerlemeler, yenilenebilir enerjinin kesintisiz güç sağlamasını mümkün kılıyor. Elektrikli araçların yükselişi, ulaştırma sektöründeki petrol talebini tehdit ediyor. Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli araç devrimi, geleneksel otomotiv endüstrisini dönüştürdü. Almanya, Norveç ve Çin gibi ülkeler elektrikli araç satışlarını teşvik edici politikalar uyguluyor. 2030 yılına kadar elektrikli araçların küresel araç satışlarının %30'unu oluşturması bekleniyor. Batarya teknolojilerindeki ilerlemeler, elektrikli araçların menzilini artırıyor ve şarj sürelerini kısaltıyor. Lityum-iyon bataryaların maliyeti son 10 yılda %90 azaldı. Katı hal bataryalar ve lityum metal bataryalar, gelecek nesil elektrikli araçların performansını artıracak. Çin, batarya üretiminde dünya lideri konumunda ve küresel kapasitenin %70'ini kontrol ediyor. Hidrojen teknolojisi özellikle ağır taşımacılık ve endüstriyel uygulamalarda petrolün alternatifi olarak gelişiyor. Yeşil hidrojen üretimi, yenilenebilir elektrik kullanarak suyu parçalamaya dayanır. Japonya ve Güney Kore, hidrojen ekonomisine büyük yatırımlar yapıyor. Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar 10 milyon ton yeşil hidrojen üretmeyi hedefliyor. Sentetik yakıtlar veya e-fuels, havacılık ve denizcilik sektörlerinde petrolün yerini alabilir. Bu yakıtlar yakalanan karbondioksit ve yenilenebilir hidrojen kullanarak üretilir. Porsche, Şili'de e-fuels üretim tesisi kuruyor. Bu teknoloji, mevcut içten yanmalı motorlarda kullanılabilme avantajına sahip. Biyoyakıtlar, petrol ürünlerinin doğrudan ikamesi olarak kullanılır. Etanol ve biyodizel, dünya çapında büyük miktarlarda üretiliyor. Amerika'da mısır etanolü, benzine %10 oranında karıştırılır. Brezilya, şeker kamışından etanol üretiminde dünya lideri. Algler ve atık yağlardan üretilen ikinci nesil biyoyakıtlar, daha sürdürülebilir seçenekler sunuyor. Petrol endüstrisinde dijital dönüşüm, operasyonel verimliliği artırıyor ve maliyetleri düşürüyor. Büyük veri analitiği, petrol arama ve üretim süreçlerini optimize ediyor. Sismik verilerin yapay zeka ile analizi, petrol bulma başarısını artırıyor. Machine learning algoritmaları, jeolojik kalıpları tanıyarak yeni rezerv alanlarını tespit ediyor. Internet of Things teknolojileri,
petrol sahalarını akıllı hale getiriyor. Binlerce sensör, basınç, sıcaklık ve akış verilerini gerçek zamanlı olarak topluyor. Bu veriler üretim optimizasyonu ve öngörülü bakım için kullanılıyor. Dijital ikizler, fiziksel petrol sahalarının sanal kopyalarını oluşturarak simülasyon ve optimizasyon imkanı sağlıyor. Drone teknolojisi, petrol altyapısının denetiminde kullanılıyor. Boru hatları, rafineriler ve açık deniz platformları insansız hava araçları ile düzenli olarak kontrol ediliyor. Termal kameralar gaz sızıntılarını tespit ediyor. Çok spektral görüntüleme çevre etkilerini izliyor. Bu teknolojiler güvenliği artırırken maliyetleri düşürüyor. Robotik sistemler, tehlikeli ortamlarda çalışan petrol işçilerinin yerini alıyor. Sualtı robotları, derin deniz platformlarının bakım ve onarımında kullanılıyor. Otonom sondaj sistemleri, insan müdahalesini minimize ediyor. Yapay zeka destekli robotlar, rafinerilerde rutin bakım işlerini üstleniyor. Blok zincir teknolojisi, petrol ticaretinde şeffaflık ve güvenlik sağlıyor. Akıllı kontratlar, teslimat ve ödeme süreçlerini otomatikleştiriyor. Petrolün kökeni ve kalitesi blok zincir üzerinde izleniyor. Bu teknoloji, sahte ürün ticaretini engelliyor ve tüketici güvenini artırıyor. Siber güvenlik, dijitalleşen petrol endüstrisinde kritik önem taşıyor. Hacker saldırıları üretimi durdurabilir ve çevre felaketlerine yol açabilir. Colonial Pipeline siber saldırısı, Amerika'nın yakıt tedarikini günlerce durdurmuştu. Endüstri, siber güvenlik yatırımlarını artırıyor ve personelini eğitiyor. Petrol endüstrisi, yüksek vasıflı iş gücü gerektiren teknik bir sektördür. Jeologlardan petrol mühendislerine, kimyagerlerden güvenlik uzmanlarına kadar geniş bir yelpazede uzman personel çalışır. Sektörün teknik karmaşıklığı sürekli eğitim ve gelişim gerektirir. Petrol mühendisliği eğitimi genellikle 4 yıllık lisans programları ile başlar ve yüksek lisans ve doktora düzeylerinde derinleşir. Petrol mühendisleri, rezerv değerlendirmesi, sondaj tasarımı, üretim optimizasyonu ve rezervuar yönetimi konularında uzmanlaşır. Bu alanda çalışanlar genellikle yüksek maaş alırlar ancak zorlu çalışma koşulları ve sık seyahat gereksinimi ile karşı karşıyadır. Açık deniz platformlarında çalışanlar genellikle 2 hafta çalışıp 2 hafta izin yapan rotasyon sisteminde çalışır. Sektörde güvenlik eğitimi kritik öneme sahiptir. HAZOP analizi, güvenlik protokolleri ve acil durum müdahalesi tüm çalışanlar için zorunlu eğitimlerdir. Petrol şirketleri sıfır iş kazası hedefiyle kapsamlı güvenlik programları uygular. Kişisel koruyucu donanım kullanımı, gaz dedektörleri ve acil durum tatbikatları rutin olarak yapılır. Endüstrinin demografik değişimi, deneyimli işçilerin emekliliği ile genç yeteneklerin sektöre çekilmesi arasındaki boşluğu oluşturuyor. Baby Boomer kuşağının emekliliği, değerli bilgi ve deneyimin kaybına yol açabilir. Bilgi transferi programları, deneyimli çalışanların bilgilerini genç meslektaşlarına aktarmasını hedefler. Kadınların petrol endüstrisindeki oranı diğer mühendislik sektörlerinden düşüktür. Sektör, kadın istihdamını artırmak için çeşitli programlar yürütüyor. Kadın mühendisler, özellikle çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında daha fazla yer almaya başlıyor. İş-yaşam dengesi ve esnek çalışma saatleri, kadın çalışanları çekme stratejilerinin bir parçası. Dijitalleşme, sektörün beceri gereksinimlerini değiştiriyor. Geleneksel mühendislik bilgilerinin yanında veri analizi, yazılım geliştirme ve siber güvenlik becerileri önem kazanıyor. Sürekli eğitim programları, çalışanların yeni teknolojilere uyum sağlamasını kolaylaştırıyor. Online eğitim platformları coğrafi kısıtları ortadan kaldırıyor. Modern tarımın petrol bağımlılığı, küresel gıda güvenliğini etkileyen kritik bir faktördür. Tarım makinelerinden gübreye, pestisitlerden ambalajlamaya kadar gıda üretim zincirinin her halkasında petrol kullanılır. 1 kalori gıda üretmek için ortalama 10 kalori petrol enerjisi harcanır.
Bu enerji yoğun sistem, gıda fiyatlarını petrol fiyatlarına bağımlı hale getirir. Tarım makineleri, modern tarımın vazgeçilmez unsurlarıdır. Traktörler, biçer döverler ve sulama pompaları dizel yakıtla çalışır. Büyük tarım işletmeleri, hasat döneminde günde yüzlerce litre dizel tüketir. Tarım makine parkının elektrikleştirilmesi henüz emekleme aşamasında olup, batarya teknolojisindeki gelişmelere bağlı. Sentetik gübreler, petrolden türetilen amonyak ve diğer kimyasallardan üretilir. Dünya gıda üretiminin yarısı sentetik gübreler olmadan mümkün olmaz. Gübre üretimi, küresel doğal gaz tüketiminin yaklaşık %3'ünü oluşturur. Gübre fiyatları doğal gaz fiyatları ile doğrudan ilişkilidir ve tarım maliyetlerini önemli ölçüde etkiler. Pestisitler ve herbisitler, petrokimyasal endüstrisinin ürünleridir. Bu kimyasallar hasat verimini artırır ancak çevre ve sağlık riskleri taşır. Organik tarım kimyasal girdi kullanımını azaltır ancak genellikle daha düşük verimle sonuçlanır. Hassas tarım teknolojileri kimyasal kullanımını optimize ederek hem verimi hem de sürdürülebilirliği artırabilir. Gıda nakliyesi, küresel gıda sisteminin bir parçası olarak büyük miktarda yakıt tüketir. Tropikal meyvelerden kışlık sebzelere kadar birçok gıda binlerce kilometre nakliye ile tüketiciye ulaşır. Soğuk zincir lojistik özellikle enerji yoğundur. Yerel gıda üretimi ve tüketimi, nakliye kaynaklı emisyonları azaltabilir. Gıda ambalajlama endüstrisi büyük ölçüde plastik kullanır ve bu plastikler petrolden üretilir. Tek kullanımlık ambalajlar gıda güvenliğini sağlar ancak çevre kirliliği oluşturur. Biyobozunur ambalaj malzemeleri petrol tabanlı plastiğin alternatifi olarak geliştirilmektedir. Döngüsel ekonomi modelleri ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesini teşvik eder. Petrol krizleri 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren küresel ekonomiyi periyodik olarak sarsmıştır. Bu krizler, petrol arzındaki kesintiler veya fiyat şokları sonucu ortaya çıkmış ve enerji güvenliğinin önemini vurgulamıştır. Her petrol krizi, tüketici ülkeleri alternatif enerji kaynaklarını araştırmaya ve enerji verimliliğini artırmaya yönlendirmiştir. 1973 petrol krizi, modern tarihin ilk büyük enerji şoku olarak kabul edilir. Yom Kippur Savaşı sırasında Arap ülkeleri İsrail'i destekleyen ülkelere petrol ambargosu uyguladı. Ham petrol fiyatları 3 ayda 3 katına çıktı ve dünya ekonomisi resesyona girdi. Amerika'da benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu ve hız limitleri enerji tasarrufu için düşürüldü. İkinci petrol krizi 1979 yılında İran devrimi ile başladı. İran'ın günlük 5 milyon varil petrol üretimi durdu ve küresel arz açığı oluştu. Bu kriz, dünya ekonomisini ikinci bir petrol şokuna sürükledi. Benzin fiyatları rekor seviyeye çıktı ve birçok ülkede ekonomik büyüme yavaşladı. Kriz, tüketici ülkeleri enerji çeşitlendirmesi yapmaya teşvik etti. Körfez Savaşı sırasında 1990 yılında 3. petrol krizi yaşandı. Irak'ın Kuveyt'i işgali günlük 4 milyon varil petrol üretimini durdurdu. Stratejik petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesi ve Suudi Arabistan'ın üretim artışı krizin etkilerini sınırladı. Bu olay, acil durum önlemlerinin önemini gösterdi. 2008 küresel finansal krizi öncesi petrol fiyatları tarihi rekorlara ulaştı. Ham petrolün varil fiyatı 147 dolara çıktı. Yükselen talebi karşılamakta zorlanan üretim kapasitesi ve spekülatif faaliyetler fiyat artışının nedenleri arasındaydı. Kriz sonrası talep düşüşüyle fiyatlar hızla geriledi. 2014 ile 2016 arasındaki petrol fiyat çöküşü üretici ülkeleri derinden etkiledi. Shale petrolü üretim artışı ve küresel talep yavaşlaması fiyatları varil başına 30 doların altına düşürdü. Rusya, Venezuela ve Nijerya gibi petrol bağımlısı ülkeler ciddi ekonomik sorunlar yaşadı. OPEC, üretim kısıtlaması ile fiyatları dengelemeye çalıştı. Shale petrolü devrimi, 21. yüzyılın en önemli enerji gelişmelerinden biridir. Amerika Birleşik Devletleri,
geliştirdiği hidrolik kırma ve yatay sondaj teknolojileriyle shale formasyonlarından petrol çıkararak dünya enerji haritasını değiştirdi. Bu teknolojik atılım, Amerika'yı dünyanın en büyük petrol üreticisi haline getirdi ve enerji ithalatçısı konumundan ihracatçı konumuna geçirdi. Hidrolik kırma veya fracking, yüksek basınçlı su, kum ve kimyasal karışımı ile shale kayaçlarını kırarak petrol ve gazın akışını sağlar. Bu teknoloji, geleneksel yöntemlerle çıkarılamayan kaynaklara erişim imkanı verir. Yatay sondaj ise dikey inildikten sonra hedef formasyonda yatay olarak devam ederek daha geniş alana erişim sağlar. Bu iki teknolojinin birleşimi shale devrimini mümkün kılmıştır. Bakken sahası, Kuzey Dakota'da bulunan en önemli shale petrolü kaynaklarından biridir. 2008 yılında günlük 100.000 varil üretim yapan saha, 2019 yılında 1.500.000 varile ulaştı. Eagle Ford sahası Teksas'ta, Permian Havzası ise Teksas ve New Mexico sınırında yer alır. Permian Havzası, günlük 5 milyon varil üretimi ile dünyanın en verimli petrol sahasıdır. Shale petrolü üretimi, geleneksel petrol üretimine göre farklı ekonomik özelliklere sahiptir. Shale kuyuları, hızla düşen üretim eğrilerine sahiptir ve sürekli yeni kuyu açılması gerekir. Bu durum, shale üretimini fiyat değişimlerine daha duyarlı hale getirir. Petrol fiyatları düştüğünde shale üretimi hızla azalır. Fiyatlar arttığında ise hızla artabilir. Amerika'nın shale petrolü başarısı enerji güvenliğini artırdı ve dış politikada daha bağımsız hareket etme imkanı sağladı. Orta Doğu petrolüne olan bağımlılık azaldı ve Amerika petroda net ihracatçı konuma geldi. Bu durum, geleneksel petrol üreticisi ülkelerin küresel pazardaki gücünü azalttı. Shale petrolü üretiminin çevresel etkileri tartışma konusudur. Hidrolik kırma işlemi büyük miktarda su kullanır ve atık su oluşturur. Metane sızıntıları hava kalitesini etkiler. Yeraltı suyu kirliliği ve sismik aktivite artışı endişe yaratan konulardır. Çevre düzenlemeleri shale üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışır. Derin deniz petrol keşfi, petrol endüstrisinin son sınırlarından biridir. Deniz seviyesinden 1500 metre ve daha derin sularda bulunan petrol yatakları, teknik zorluklar ve yüksek maliyetler içermesine rağmen büyük rezerv potansiyeli taşır. Bu sahalar, geleneksel kara yataklarının azalması ile önem kazanmıştır. Brezilya'nın Tupi sahası, derin deniz petrolünün en önemli keşiflerinden biridir. 5000 metre derinlikte tuz katmanı altında bulunan bu dev yatağın rezervleri 15 milyar varili aşar. Meksika körfezinde Chevron'un Jack kuyusu 8000 metre derinlikte açılmıştır. Bu keşifler derin deniz teknolojilerinin ne kadar geliştiğini gösterir. Derin deniz sondaj platformları mühendislik harikalarıdır. Bu devasa yapılar fırtınalı denizlerde sabit kalabilmek için gelişmiş konum belirleme sistemlerine sahiptir. Dinamik konum belirleme sistemi, GPS ve sonar kullanarak platformu metre hassasiyetinde tutar. Semi-submersible platformlar kısmen batırılarak dalga etkilerini minimize eder. En büyük sondaj gemileri 20.000 metre derinlikte sondaj yapabilir. Derin deniz üretim teknolojileri de oldukça karmaşıktır. Deniz tabanı tamamlanmış kuyular uzaktan kontrol edilir ve üretim kara tesislerine boru hatları ile taşınır. FPSO gemileri, yüzen üretim, depolama ve boşaltma üniteleri olarak kullanılır. Bu gemiler, ham petrolü işleyerek rafine ürünler haline getirir ve tanker gemilere transfer eder. Derin deniz petrol üretimi yüksek risk ve yüksek maliyet gerektirir. Bir derin deniz projesinin yatırım maliyeti 5 milyar doları aşabilir. Teknik arızalar, çevresel riskler ve hava koşulları üretimi kesintiye uğratabilir. Ancak büyük rezervler ve yüksek üretim kapasitesi bu riskleri karşılayabilir. Çevresel koruma, derin deniz operasyonlarında kritik öneme sahiptir.
Deniz ekosisteminin korunması için sıkı çevre standartları uygulanır. Sıfır atık hedefi, tüm atık maddelerin geri dönüştürülmesi veya güvenli bertaraf edilmesi anlamına gelir. Deniz yaşamının korunması için belirli dönemlerde üretim durdurulabilir. Petrol ve türevi ürünlerin sağlık üzerindeki etkileri hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle ele alınmalıdır. Modern tıbbın temelini oluşturan birçok ilaç petrokimyasal kökenlidir. Aspirinden antibiyotiklere, kalp ilaçlarından kanser tedavi edici ilaçlara kadar geniş bir yelpazede petrol türevi kimyasallar kullanılır. İlaç endüstrisi, petrokimyasal hammaddelere büyük ölçüde bağımlıdır. Benzerin türevleri, antibiyotiklerin üretiminde kullanılır. Propilen, anestezi gazlarının üretiminde kullanılır. Toluol, ilaç sentezinde çözücü olarak kullanılır. Modern tıbbın vazgeçilmezi olan plastik sırengalar, damar yolları ve tıbbi cihazlar, petrol türevi plastiklerden üretilir. Tıbbi görüntüleme teknolojileri, petrol türevi malzemelere dayanır. MRI ve CT kontrast maddeleri petrokimyasal kökenlidir. Röntgen filmlerinin üretiminde kullanılan kimyasallar petrol türevleridir. Protez ve implant malzemelerinin bir kısmı özel petrol türevi polimerlerden üretilir. Ancak petrol ürünlerinin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri de vardır. Hava kirliliği, solunum yolu hastalıklarına neden olur. Özellikle çocuklar ve yaşlılar hava kirliliğinden daha fazla etkilenir. Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve kalp hastalıkları hava kirliliği ile ilişkilidir. Benzin ve dizel yakıt dumanları kanserojen maddeler içerir. Dünya Sağlık Örgütü, dizel egzozunu kanser yapıcı olarak sınıflandırmıştır. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, akciğer kanserine neden olabilir. Kurşunlu benzin kullanımı çocuklarda zeka geriliğine neden olmuş ve yasaklanmıştır. Petrol rafinerilerinin yakınında yaşayan topluluklar sağlık riskleriyle karşı karşıyadır. Uçucu organik bileşikler baş ağrısı ve sersemlik yapabilir. Uzun süreli maruz kalma karaciğer ve böbrek hasarına neden olabilir. Çevre koruma düzenlemeleri bu riskleri minimize etmeye çalışır. Petrol sızıntıları içme suyu kaynaklarını kirletebilir. BTEX bileşikleri küçük miktarlarda bile zararlıdır. Temizlik çalışmaları uzun yıllar sürebilir ve yüksek maliyetler gerektirir. Halk sağlığının korunması için sızıntılara hızlı müdahale edilmesi kritiktir. Petrol endüstrisinin geleceği, iklim değişikliği politikaları, teknolojik gelişmeler ve tüketici tercihlerinin kesişiminde şekilleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın senaryolarına göre petrol talebi 2030 ile 2040 arasında zirveye ulaşacak ve sonrasında azalmaya başlayacak. Bu değişim, endüstriyi köklü bir dönüşüme zorlayacak. Enerji geçişi, petrol şirketlerini yeni iş modellerine yönlendiriyor. Geleneksel petrol şirketleri, entegre enerji şirketlerine dönüşüyor. Yenilenebilir enerji yatırımları, portföyün giderek büyüyen bir kısmını oluşturuyor. Karbonu yakalamanın yöntemi ve hidrojen üretimi, gelecekteki büyüme alanları olarak görülüyor. Döngüsel karbon ekonomisi, petrol endüstrisi için yeni fırsatlar yaratıyor. Yakalanan karbondioksit, sentetik yakıt üretiminde kullanılabilir. Bu yakıtlar, mevcut altyapı ile uyumlu olmaları avantajını taşıyor. Kimyasal geri dönüşüm, plastik atıkları yeniden petrole dönüştürme potansiyeli taşıyor. Dijital teknolojiler petrol endüstrisini daha verimli hale getirmeye devam edecek. Yapay zeka, otomatik sondaj sistemleri ve robot teknolojileri maliyetleri düşürüp güvenliği artıracak. Blok zincir teknolojisi karbon kredilerinin takibinde kullanılabilir. Sanal gerçeklik, eğitim ve simülasyonda yaygınlaşacak. Geopolitik dengeler enerji geçişi ile birlikte değişecek. Petrol üreticisi, ülkelerin ekonomik gücü azalırken, lityum ve diğer kritik mineral üreticilerinin önemi artacak. Enerji güvenliği kavramı, yenilenebilir enerji ve kritik mineralleri kapsayacak şekilde genişleyecek. Petrol endüstrisinde istihdam, teknolojik değişim ile dönüşüme uğrayacak.
Geleneksel petrol işçilerinin bir kısmı yenilenebilir enerji sektörüne geçiş yapabilir. Yeniden eğitim programları bu geçişi kolaylaştıracak. Dijital beceriler sektörde çalışmak için giderek daha önemli hale gelecek. Petrol rezervlerinin tükenmesi konusu yıllardır tartışılan ve çelişkili öngörülerin yapıldığı bir alandır. Hubbard'in zirve petrol teorisi, Amerika'nın petrol üretiminin 1970 yılında zirveye ulaşacağını öngörmüş ve bu tahmin gerçekleşmişti. Ancak shale petrolü devrimi bu öngörüleri geçersiz kıldı. Kanıtlanmış petrol rezervlerinin miktarı, teknolojik gelişmeler ve keşiflerle sürekli değişmektedir. Son 50 yılda petrol tüketimi sürekli artmasına rağmen kanıtlanmış rezervler de artmıştır. Yeni arama teknolojileri daha önce ulaşılamayan kaynaklara erişim sağlamaktadır. Geleneksel olmayan kaynaklar rezerv tanımlarını genişletmektedir. Ekonomik açıdan petrolün tükenmesi meselesi fiyat mekanizması ile düzenlenir. Rezervler azaldıkça çıkarma maliyetleri artar ve bu durum fiyatları yükseltir. Yüksek fiyatlar yeni arama faaliyetlerini teşvik eder ve alternatif enerjiye geçişi hızlandırır. Bu süreç fiziksel tükenme öncesi ekonomik geçişi sağlar. Gelecekte petrolün fiziksel tükenmesi yerine iklim politikaları nedeniyle kullanımdan çıkması daha olası görülmektedir. Paris İklim Anlaşması'nın hedefleri petrol talebinin yapay olarak sınırlanmasını gerektirir. Bu durumda petrol rezervlerinin büyük bir kısmı yer altında kalabilir. Stranded assets kavramı, iklim politikaları nedeniyle değersiz hale gelebilecek petrol yatırımlarını ifade eder. Düşük maliyetli rezervlere yapılan yatırımlar güvenli kalabilirken, yüksek maliyetli projeler risk taşır. Yatırımcılar, karbon risk değerlendirmelerini yatırım kararlarında dikkate almaya başlamıştır. Teknolojik ikameler, petrolün tükenmesi endişelerini azaltmaktadır. Elektrikli araçlar, sentetik yakıtlar ve hidrojen teknolojileri petrol bağımlılığını azaltacaktır. Enerji verimliliği artışları aynı ekonomik faaliyet için daha az enerji gereksinimini sağlayacaktır. Petrol piyasaları sadece fiziksel arz ve taleple değil, finansal spekülasyon ile de şekillenir. Commodity futures piyasaları, üreticiler ve tüketiciler için risk yönetim aracı olarak kullanılırken, spekülatörler için de kar fırsatı yaratır. Petrol vadeli işlemleri, dünya çapında günde milyarlarca dolar değerinde işlem görür. WTI ve Brent ham petrol sözleşmeleri en likit commodity sözleşmeleri arasındadır. New York Mercantile Exchange ve Intercontinental Exchange bu sözleşmelerin işlem gördüğü ana borsalardır. Elektronik ticaret platformları 24 saat kesintisiz işlem imkanı sağlar. Alıcılar ve satıcılar fiyat riskini hedge ederek belirsizliği azaltır. Petrol ETF'leri, bireysel yatırımcıların petrol piyasalarına erişimini kolaylaştırır. Bu fonlar genellikle vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapar. Ancak contango ve backwardation durumları ETF performansını etkiler. Fiziksel petrol depolama maliyetleri uzun vadeli yatırımları olumsuz etkileyebilir. Algoritmik ticaret ve yüksek frekanslı işlemler petrol piyasalarında volatiliteyi artırabilir. Bilgisayar programları milisaniyeler içinde büyük hacimde işlem gerçekleştirir. Bu durum fiyat keşfi sürecini hızlandırabilir ancak aşırı volatiliteye de neden olabilir. Piyasa yapıcıları likidite sağlayarak işlem maliyetlerini düşürür. Merkez bankalarının para politikaları petrol fiyatlarını etkiler. Düşük faiz oranları yatırımcıları commodity piyasalarına yönlendirir. Dolar kurundaki değişimler petrol fiyatlarını ters yönde etkiler. Enflasyon beklentileri reel varlıklara olan talebi artırır. Jeopolitik olaylar petrol piyasalarında ani fiyat hareketlerine neden olur. Orta Doğu'daki çatışmalar üretim kesintisi endişesi yaratır. Risk primi belirsizlik dönemlerinde fiyatlara yansır. Spekülatörler bu volatiliteyi kar fırsatı olarak değerlendirir. Modern şehirlerin gelişimi büyük ölçüde petrol tabanlı ulaşım sistemlerine dayanmaktadır.
otomobil merkezli şehir planlaması, banliyöleşmeyi ve kentsel yayılmayı teşvik etmiştir. Bu durum, enerji tüketimini artırırken toplu taşıma ihtiyacını azaltmıştır. Amerikan şehirlerinin gelişimi bu trendin en açık örneğidir. Otomobil sahipliği, şehir yaşamını köklü olarak değiştirmiştir. Alışveriş merkezleri, ofis kompleksleri ve konut alanları, otomobil erişimi göz önünde bulundurularak planlanmıştır. Park alanları, şehir arazilerinin önemli bir kısmını kaplar. Los Angeles gibi şehirlerde toplam arazinin %30'u park yeri olarak kullanılmaktadır. Şehir içi lojistik, petrol tabanlı kamyon taşımacılığına dayanır. Son mil teslimatı artan e-ticaretle birlikte önem kazanmıştır. Kargo kamyonları şehir trafiğinin önemli bir kısmını oluşturur. Gıda dağıtımından çöp toplama hizmetine kadar şehir hizmetleri petrol tüketir. Şehir ısı adası etkisi asfalt yollar ve otopark alanları ile artmaktadır. Koyu renkli asfalt, güneş ışığını emer ve ısı birikimi yaratır. Bu durum şehirlerde klima kullanımını artırır ve enerji tüketimini yükseltir. Yeşil çatılar ve açık renkli kaplamalar bu etkiyi azaltabilir. Sürdürülebilir şehircilik, petrol bağımlılığını azaltmayı hedefler. Toplu taşıma yatırımları, özel araç kullanımını azaltır. Bisiklet yolları ve yaya alanları aktif mobiliteyi teşvik eder. Karma kullanımlı geliştirmeler ulaşım ihtiyacını azaltır. Akıllı şehir teknolojileri trafik akışını optimize eder. Elektrikli araç şarj altyapısı, şehir planlamasının yeni bir unsuru haline gelmektedir. Hızlı şarj istasyonları, benzinliklerin yerini almaya başlamaktadır. Binalarda şarj noktaları yeni inşaat standartlarına dahil edilmektedir. Kablosuz şarj teknolojileri gelecekte yol altyapısına entegre edilebilir. Petrol, modern medeniyetimizin temel taşlarından biri olarak 150 yıldır insanlık tarihini şekillendirmeye devam etmektedir. Siyah altın olarak adlandırılan bu enerji kaynağı sadece yakıt olarak değil, petrokimyasal endüstrisinin hammaddesi olarak da vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Günlük hayatımızdaki binlerce ürün petrol türevlerinden üretilmektedir. Petrolün jeolojik oluşumu milyonlarca yıl süren karmaşık süreçlerin sonucudur. Mikroskobik deniz organizmalarının kalıntılarından başlayarak yüksek sıcaklık ve basınç altında hidrokarbon moleküllerine dönüşen bu süreç doğanın en büyük mucizelerinden biridir. Her petrol yatağının kendine özgü kimyasal parmak izi bu oluşum sürecinin karmaşıklığını göstermektedir. Modern petrol endüstrisi, yüksek teknoloji ve büyük yatırımlar gerektiren bir sektördür. 3 boyutlu sismik araştırmalardan derin deniz sondaj platformlarına kadar kullanılan teknolojiler mühendislik harikalarıdır. Rafinerilerdeki karmaşık kimyasal işlemler, ham petrolü yüzlerce farklı ürüne dönüştürmektedir. Petrolün ekonomik etkisi sadece enerji sektörüyle sınırlı değildir. Otomotiv endüstrisinden havacılığa, petrokimyasal sanayiden tarıma kadar geniş bir yelpazede etkilidir. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, küresel ekonomiyi derinden etkilemekte ve milyonlarca insanın hayatını şekillendirmektedir. Jeopolitik açıdan petrol, 20. ve 21. yüzyılların en önemli stratejik kaynağıdır. Petrol rezervlerinin coğrafi dağılımı, uluslararası güç dengeleri belirlemekte ve diplomatik ilişkileri şekillendirmektedir. Enerji güvenliği, ulusal güvenlik politikalarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Çevresel etkiler açısından petrol kullanımı iklim değişikliğinin ana nedenlerinden biridir. Karbondioksit emisyonları küresel ısınmaya katkıda bulunurken petrol sızıntıları ekosistemlere zarar vermektedir. Bu durum sektörü daha sürdürülebilir uygulamalara yönlendirmektedir. Alternatif enerji kaynaklarının gelişimi, petrolün geleceği için en büyük meydan okumadır. Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve hidrojen teknolojileri, petrol talebini azaltma potansiyeli taşımaktadır. Enerji geçişi süreci, petrol endüstrisini köklü bir dönüşüme zorlamaktadır.
Teknolojik gelişmeler, petrol endüstrisini daha verimli hale getirirken, yeni kaynaklara erişim imkanı da sağlamaktadır. Shell petrolü devrimi, geleneksel rezerv tanımlarını değiştirmiş ve enerji haritasını yeniden şekillendirmiştir. Dijital dönüşüm, sektörde verimliliği artırmaya devam etmektedir. İnsan sağlığı açısından petrol hem yarar hem de zarar getirmektedir. Modern tıbbın temelini oluşturan ilaçlar petrol türevlerinden üretilirken hava kirliliği sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu ikilem temiz teknolojilere olan ihtiyacı artırmaktadır. Gıda güvenliği, modern tarımın petrol bağımlılığı nedeniyle enerji fiyatları ile yakından ilgilidir. Gübreler, tarım makineleri ve nakliye, petrol türevi enerji kaynaklarını yoğun olarak kullanmaktadır. Sürdürülebilir tarım uygulamaları bu bağımlılığı azaltmayı hedeflemektedir. Finansal piyasalarda petrol önemli bir yatırım aracıdır. Vadeli işlemler, ETF'ler ve türev araçlar yatırımcılara petrol piyasalarına erişim imkanı sağlamaktadır. Spekülasyon ve hedge işlemleri piyasa likiditesini artırırken volatiliteye de katkıda bulunmaktadır. Şehircilik üzerindeki etkisi modern kentlerin otomobil merkezli gelişiminde açıkça görülmektedir. Banliyöleşme, alışveriş merkezleri ve geniş otopark alanları petrol çağının mimari mirası olarak karşımızda durmaktadır. Sürdürülebilir şehircilik bu bağımlılığı azaltmayı hedeflemektedir. Sonuç olarak petrol modern medeniyetimizin vazgeçilmez bir parçası olmakla birlikte gelecekte rolünün değişeceği açıktır. İklim değişikliği mücadelesi, teknolojik gelişmeler ve tüketici tercihlerindeki değişim petrol endüstrisini dönüşüme zorlamaktadır. Bu dönüşüm süreci hem fırsatlar hem de zorluklar içermektedir. Petrolün hikayesi henüz sona ermemiştir. Endüstri, yeni teknolojiler geliştirerek, çevresel etkilerini azaltarak ve enerji geçişine uyum sağlayarak gelecekte de önemli bir rol oynayacaktır. Karbon yakalama, sentetik yakıtlar ve döngüsel ekonomi modelleri, petrol endüstrisinin yeniden şekillenebileceği alanları temsil etmektedir. Bu kapsamlı yolculuğumuz boyunca gördük ki petrol sadece bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda modern yaşamın her alanına nüfuz etmiş, ekonomiyi şekillendiren ve geopolitiği belirleyen stratejik bir kaynak olmuştur. Gelecekte petrolün bu rolünün nasıl evrimleşeceği, insanlığın sürdürülebilirlik hedefleri ile enerji ihtiyaçları arasındaki dengeye bağlı olarak şekillenecektir. Bu uzun anlatımımızın sonuna gelirken, petrolün insanlık tarihindeki benzersiz yerini ve gelecekteki potansiyel dönüşümünü anlamış bulunmaktayız. Enerji kaynakları serimizin bu bölümü, sizlere petrolün tüm boyutlarıyla kapsamlı bir perspektif sunmuş olması temennisiyle tamamlanmaktadır.